Osmanlı Sarayı denince aklımıza dev kubbeler, altın işlemeli tahtlar, kılıç kuşanmış padişahlar geliyor. Ama bu görkemli dünyanın arka planında öyle görevler var ki insan duyunca hem şaşırıyor hem de gerçekten mi diye soruyor. Saray sadece devletin değil, detayların da yönetildiği devasa bir makineydi. Ve bu makine işlerliğini koruyabilmek için her ayrıntıya bir görevli atamıştı. Evet, yanlış duymadınız. Yastık bekleyeninden koltuk altı silenine, sabun koklatandan tuvalet sorumlusuna kadar. Bugün seni Osmanlı Sarayı'nın en tuhaf 20 göreviyle tanıştıracağım. Bu görevler o kadar özel, o kadar absürt ki, kimisi sadece bir kumaş katlamakla, kimisi padişahın uykusunu kaçırmamakla sorumluydu. Hazırsan sarayın görünmeyen odalarına girelim. Yastıkçılar. Padişahın uyku düzeni çok önemliydi. Onun yastığı da öyle. Yastıkçılar gece boyunca padişahın başına yasladığı yastığın konforunu takip eder, gerektiğinde düzeltirlerdi. Hatta yastığın içindeki pamuk oranı bile kontrol edilirdi. Yastık beklemek Osmanlı'da ciddi görevdi. Sabun koklatıcılar. Hamam ritüelinin önemli bir parçasıydılar. Padişaha sabun koklatır, o gün hangi koku istendiğine göre köpük hazırlığı yapılırdı. Lavanta mı, gül mü, misk mi? Bu bir zevk meselesi değil. Saray protokolünün parçasıydı. Sabun koklatmak bir çeşit danışmanlıktı. Ayakçılar. Hamamdan çıkan padişahın ayaklarını temizleyen, kurulayan ve özel merhemler süren kişilere ayakçı denirdi. Bu görev dışarıdan bakıldığında aşağılama gibi dursa da aslında padişaha fiziksel olarak en yakın görevlerden biriydi. Güven ve sadakat gerektirirdi. Koku taşıyıcılar. Padişahın arkasından yürüyüp onun kokusunu ortama yayan görevli. Ellerinde misk, amber veya gül esansı olurdu. Geçilen yerin havası değişirdi. Osmanlı'da bir mekana padişahın girdiğini önce burnun fark ederdi. Koltuk altı temizleyicileri. Evet, gerçek. Özellikle yaz aylarında padişahın veya şehzadelerin kıyafetleri terlemesin diye koltuk altları silinir, gerektiğinde özel mendiller yerleştirilirdi. Kokunun değil, şıklığın sarayıydı Osmanlı. Ayna tutucular. Padişahın aynaya bakarken duruşu bozulmasın, ışık parlamasın diye aynayı belirli bir açıyla tutan görevli. Ayna yere konmaz, duvara asılmazdı. Aynayı insan tutardı. Çünkü padişahın yansıması bile kutsaldı. Fısıltıcılar. Sarayda dışarıdan gelen dedikoduları sessizce padişaha ulaştıran kişilerdi. Sanki canlı bir sosyal medya gibi çalışırlardı. Ne konuşuluyor, kim ne söylüyor. Padişah hep haberdardı. Devletin kulağı halkın içinde olurdu. Çeşnigirler. Yemekte zehir olup olmadığını anlamak için padişahtan önce her yemekten tadarlardı. Eğer 15 dakika sonra hala yaşıyorlarsa yemek sunulurdu. Bu görevi yapmak bir yandan onur, bir yandan hayat riskiydi. Kahveci ustaları. Kahve sadece içecek değil, tören işiydi. Köpüğü, sıcaklığı, sunumu, her şey özel formüllere göre hazırlanırdı. Bu kişiler aynı zamanda sır tutan kişiler olurdu. Çünkü kahve sohbetleri devleti şekillendirebilirdi. Tülbent katlayıcılar. Padişahın başına sarılan tülbendi katlayan özel görevliler vardı. Simetrisi, dikiş yönü, kıvrım izi, her şey mükemmel olmalıydı. Çünkü başta bir milimlik hata tüm görkemi zedeleyebilirdi. Helacılar. Sarayın en mahrem görevlerinden biri. Padişahın tuvaleti temiz, kokusuz ve her zaman hazır olmalıydı. Hatta içeride ne kadar kaldığına dair kayıt bile tutulurdu. Temizlik sadece fiziksel değil, prestij meselesiydi. Kapı bekçili. Her kapının anahtarı bir görevliye aitti. Özellikle padişahın odasına açılan kapılar altın anahtarlarla kilitlenir, sadece protokol saatlerinde açılırdı. Anahtar taşımak saray içi güvenliğin simgesiydi. Oturtucular.
Padişahın oturacağı mindere önce oturup test eden görevliydi. Minderin yumuşaklığı, ısısı ve dengesi kontrol edilirdi. Padişahın oturduğu yer asla rahatsız edici olmamalıydı. Kısaca Oppo test mühendisliği. Mum söndürücüler. Mumlar sarayda gece güvenliği için önemliydi. Yanlış söndürmek yangına neden olabilirdi. Bu yüzden her mumu özel aletle söndüren, zamanı gelen mumu değiştiren bir görevli vardı. Mum bile kontrol altındaydı. Gölgeliği ayarlayanlar. Güneş ışığı padişahın gözüne vurmasın diye perde ya da gölgelik açışını anlık ayarlayan görevli. Gölgenin uzunluğu, yönü ve açısı bile hesaplanırdı. Çünkü padişah gölgede değil, doğru ışıkta oturmalıydı. Peşkirci. Hamamda padişahın kullanacağı havluyu taşıyan ve düzgünce sermekle görevli kişilerdi. Havlunun yumuşaklığı, katlama biçimi, nem oranı bile önemliydi. Peşkircinin işi sadece havlu taşımak değil, sunum sanatı icra etmekti. Kaftan giydiriciler. Padişahın üzerine kaftanı giydiren görevli. Kıyafetin duruşunu, kılıç geçişini, kol hareketini hesaba katarak çalışırdı. Kaftanı sadece giydirmezdi, padişahı taçlandırır gibi kuşatırdı. Kılıç kuşatıcısı. Törenlerde padişahın beline kılıcı kuşatan görevliydi. Dua okunarak takılan bu kılıç sadece bir silah değil, kudretin sembolüydü. Yanlış kuşanmak, protokol hatası, hatta saygısızlık sayılırdı. Uykucu başı. Özellikle çocuk yaşta tahta çıkan şehzadeler için sarayda ninni okuyan özel görevliler olurdu. Gece boyunca hafif sesle ilahi, ezgi veya dualar fısıldanırdı. Sarayın ninnileri bile ciddi işti. Suskunlar nezareti. Sarayda konuşması yasak olan mahkum ya da cezalı cariyelerin başında bekleyen görevliydi. Eğer biri konuşursa hemen rapor edilir. Yeni ceza uygulanırdı. Sessizlik bile gözlem altındaydı Osmanlı'da. Osmanlı Sarayı'nı yalnızca altın işlemeli tahtlar ve büyük savaşlarla hatırlarsak işin sadece yarısını görmüş oluruz. Bu görevler gösteriyor ki Osmanlı en küçük detayda bile düzen, sadakat ve görkemi ciddiye almış. Biz bugün sadece 20 tanesini anlattık. Ama arşivler açıldıkça daha tuhaf, daha ilginç görevler de ortaya çıkıyor. Videoyu beğendiysen mutlaka bir beğeni bırak. Yorumlara en ilginç bulduğun görevi yaz. Belki de yeni videoda onu detaylandırırız. Ve kanala abone ol. Çünkü bu saray sırları daha yeni başlıyor.